Yeni bir bilgisayarınız varsa veya mevcut olanını optimize etmek istiyorsanız, şimdi size sıralayacağım 10 ipucu size yardımcı olabilir. Özellikle en sonda 2 bonus olacak. Mac'te çok işinize yarayacak bir özellik ve bir uygulama tavsiye edeceğim. İnanın bunlara bayılacaksınız. İlk olarak iCloud senkronizasyonu kontrol edin. Bilgisayarınızı ilk kez kurarken varsayılan olarak açık olan iCloud belge ve masaüstü senkronizasyonunu kontrol edin. Bu özelliği kapatmak dosyalarınızın internet bağlantısı olmadan erişilemeyecek bulutta olmasını önleyebilir. Bunu yapmak için sistem ayarlarına girip bunu da elma logosunun üzerinden veya dock'ta bulunan sistem ayarlarına girerek Apple kimliğinde iCloud Drive'da seçeneklere tıklayın ve görmüş olduğunuz üzere burada masaüstü ve belgeler klasörü aktif olmamalı. Eğer aktifse kapatmalısınız. Bunun nedeni macOS'un dosyalarınızı nasıl yönetmeye çalıştığıdır. Ve bu bazen masaüstünüzdeki büyük bir dosyanın aslında masaüstünüzde olmadığı bulutta olduğu anlamına gelir. Yani internet bağlantınız yoksa erişemezsiniz. Ve size tavsiyem, eğer aktif değilse test etmek için aktifleştirmeyin. Çünkü bu durumda masaüstündeki ve belgeler klasöründeki tüm belgeleriniz iCloud'a aktarılacaktır. Ve diyelim ki siz iCloud'u ücretsiz olarak kullanıyorsunuz. Yani 5 GB'lık alanınız var sadece. Ve eminim ki masaüstü ve belgeler klasörünüzün boyutları 5 GB'dan fazladır. Bu durumda bu belgeler aktarılamayacak ve iCloud'da ücretli alan almak zorunda kalabilirsiniz. Bu sadece iCloud masaüstü ve belgeler için geçerli. Yani isterseniz iCloud Drive'ı aktif edebilirsiniz. Fotoğraflar ve bazı ufak tefek dosyaları iCloud'a yükleyebilirsiniz. Ben 6 ayda bir Mac'in içeriğini harici bir diske kaydetmeme rağmen bu seçeneği açık tutuyorum. Bu şekilde online olarak başka bilgisayarlardan belgelere ulaşım sağlayabilirsiniz. Ki yazılım güncellemelerini kontrol edin. Yeni bir bilgisayar kuruyorsanız yazılım güncellemelerini kontrol etmeyi unutmayın. Mağazadan yeni satın aldıysanız bile güncel olmayabilir. Bu yüzden her şeyi düzenlemeye başlamadan önce kontrol edin. Bunun için Apple logosuna veya dock'a gidiyorum. Sistem ayarlarından genel ve daha sonra yazılım güncellemeye tıklıyorum. Eğer herhangi bir update gerekiyorsa burada görülecek. 3. Dock'u düzenleyin. Dock'u sık kullanmadığımız uygulamalardan temizleyin. Dock'ta az şey olduğunda daha iyi bir deneyim elde edersiniz. Dock sizin dostunuzdur. Çubuğun yerleşim yeri hakkında birçok insanın farklı görüşleri olduğunu biliyorum. Ama eğer bir dizüstü bilgisayar ekranındaysanız alt kısım yanlış bir yerdir. Çok fazla yer kaplar. Ben de monitör alanımı çok takdir ediyorum. Bu yüzden benimkini sağda veya solda tutuyorum. Sağına veya soluna koymanın gerçekten önemli olan şey, harici ekranlarınız varsa çubuğa her zaman kolayca erişebildiğinizden emin olmak. Ve eğer harici bir ekranınız yoksa gizlemeyi de açarım. Herhangi bir zamanda Command Option D'ye basarak çubuğu gizleyip gösterebilirsiniz. Veya gizledikten sonra mouse'a dock'un olduğu bölgeye doğru çekersiniz. Yine görünür olacaktır. 4. Dosyaları düzenlemek için Stacks kullanın. Masaüstünüzü temiz tutmak için Stacks özelliğini kullanın. Benzer dosyaları otomatik olarak gruplandırır. Masaüstümü düzenli tutmak için kullandığım hızlı bir şey Stacks'tir. Bu yüzden şuna tıklarsam başlangıçta düştüğünüzden daha fazla masaüstünde belgeler olduğunu görebilirsiniz. Bunu yapmak için sadece görüntü, belge gruplarını kullana gidin ve voila! Benzer dosyaları masaüstü manuel olarak düzenlemenize gerek kalmadan bir araya getirin. 5. Finder ayarlarını özelleştirin. Finder penceresinin altına yol çubuğunu ve durum çubuğunu göstererek dosyanızın yerini her zaman görebilirsiniz. Ve bunlar standart Finder pencerenizin hemen altındadır. İkisi de bir dosyanın tam olarak nerede bulunduğunu, yolu görebilirsiniz. Bu yüzden bir klasörün içinde derinlerdeyseniz her zaman geri izleyebilir ve nerede olduğunu görebilirsiniz. Ve durum çubuğu macOS'un eski bir parçasıdır. Size sabit sürücünüzde ne kadar boş alan olduğunu ve şu anda bulunduğunuz klasörde kaç öğenin seçildiğini gösterir. Ayrıca bunun başka bir yararı daha var. Diyelim ki terminalde herhangi bir belgenin ya da dosyanın içine girmeniz gerekiyor. Bunun için CD desktop bla bla dosyanın bulunduğu yere kadar yolu girmeniz gerekmiyor. Ama bu yolu aktifleştirmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Burada girmek istediğiniz belgeye sağ tıklayıp terminalde aç diyebilirsiniz. Veya burada girmek istediğiniz belgenin üstüne sağ tıklayıp yolu kopyalayıp terminale yapıştırabilirsiniz. 6. Scroll bars'ı gösterin. Genel ayarlar altında scroll bars her zaman göstererek pencere içindeki öğelerin miktarını daha iyi görselleştirebilirsiniz. Benim için gerçekten önemli bir ayrıntı bu. Belki fark etmemişsinizdir. Ancak varsayılan olarak
kaydırma çubukları gizlenmiştir. Ancak kaydırmaya başlayana kadar görünmezler. Bu pencerenin ne kadar aşağıda olduğunuzun bir hissine sahip olmanız bir kullanılabilirlik hatası olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sistem tercihlerinde görünüşe gidip sarma çubuklarını göster ve her zamana gidiyorum. Ve şimdi bir pencerenin içinde kaç öğe olduğunu görsel olarak görebilirsiniz. 7. Tap to Click'i aktifleştirin. Touchpad üzerinde tıklamak için dokunma özelliğini aktifleştirin. Bu sayede tam basmaya gerek kalmadan tıklama yapabilirsiniz. Bunun için sistem ayarlarından izleme dörtgenine gidip tıklamak için dokunmayı aktifleştiriyoruz. Bu şekilde mesela sağ tıklamanıza da gerek kalamıyor. 2 parmakla dokunmak yeterli olacaktır. 8. Pil yüzdesini göstermek. Pil yüzdesini göstermek için pil göstergesine yüzde ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak pil göstergeniz yüzde olarak gösterilmez. Bu da benim tercihimdir. Bu yüzden yüzdeyi gösteri açarım. Neden bilmiyorum ama Mac'in yeni versiyonlarında nedense pil yüzdesini göstermek için pil ayarlarından değil de başka bir bölümde pil yüzdesini görünür şekilde getiriyoruz. Bunu aktif etmekle belki sorun yaşayanlar olmuştur. Bunun için sistem ayarlarından denetim merkezine gidip pil ve yüzdeyi göstere tıklıyoruz. 9. Dosya açma varsayılanlarını ayarlayın. Dosyaların hangi uygulamayla açılacağını belirlemek için bilgi al özelliğini kullanın. Bilgisayarınızda herhangi bir türde dosya, örneğin bir resim, video, ses dosyası varsa işletim onu açmak için varsayılan bir uygulamayı bulmaya çalışacaktır. Ancak genellikle yanlıştır. Denemesi için takdir ederim. Ama ben ses ve PDF dosyalarının istediğim uygulamada açılmasını isterim. Yani bilgi ala gidiyorum. Burada aç ile ilgili bir tercih var ve onu neyle açmak istiyorsam seçebilirim. Belki de QuickTime'ı istiyorum veya PDF belgelerini ön izlemeyle açmak istiyorum. Değiştire tıklayabilirim ve şimdi her PDF dosyası ön izleme ile açılacağını biliyorum. 10. Ekranı 3 parmakla sağa sola kaydırma. Sistem tercihlerinde izleme dörtgeni ayarları altında daha fazla hareket bölümünde ekranı 3 parmakla sağa ve sola kaydırma özelliğini etkinleştirin. Bu özellik sayfalar arasında gezinmeyi kolaylaştırabilir. Ve bu çok pratik bir özelliktir. Bu olmazsa olmazlardandır. Bu şekilde gördüğünüz gibi bilgisayarınızı 7 ayrı pencerede kullanabilirsiniz sağa sola kaydırarak. Evet, gelelim bonuslara. İlk olarak etkin köşe özelliği. Buna sıcak köşeler de deniyor. Ekranın belirli köşelerine fareyi hareket ettirdiğinizde belirli eylemleri tetiklemek için kullanılır. Örneğin bir köşeyi fareye götürdüğünüzde ekran koruyucuyu etkinleştirebilir veya not defterinizi açabilirsiniz. Bu kalıcını özelleştirebilir bir şekilde belirli köşeleri etkinleştirme yeteneğini sağlar. Mesela ana sayfada bir metin yazıyorsundur ve o metne bir resim eklemek istediniz. Etkin köşeleri kullanarak bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve geldik uygulamaya. Aslında bu Windows'ta çok daha rahat kullanılan bir özellik. Ana sayfayı bölümlere ayırmak. Bunu Windows'ta açık olan sekmeni sağa veya sola sürükleyerek ekranı ikiye ayırabiliyorsunuz. Ama Mac'te bunun için şu yukarıda yeşil noktaya basılı tutup sağ veya sol seçim yapmak gerekiyor. İşte bunun daha kolay bir şekilde yapabilmek için tamamen açık kaynaklı bir uygulama var. Rectangle uygulamasını kullanacağız. İnanın bana çok pratik. Rectangle pencere yöntemi için kullanışlı bir uygulamadır. Bu uygulama ile pencereleri hızlı bir şekilde düzenleyebilir ve ekranın farklı bölgelerine yerleştirebilirsiniz. Örneğin bir pencereyi sola yapıştırarak yarısını kaplayabilir veya sağa yapıştırarak diğer yarısını kaplayabilirsiniz. Rectangle'ın kısa yol tuşları ve işlevleri hakkında bilgi edinmek için uygulamanın belgelerini inceleyebilirsiniz. Bu ipuçları yeni bir bilgisayar kurarken veya mevcut olanınızı optimize etmeye çalışırken size yardımcı olabilir. Kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme yapmayı unutmayın. Uzun uzadıya gidebilirim ancak bunlar en önemlileri. Videonun sonuna geldik. Unuttuğum bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin.